Mutsuzluk ülkemizde ve dünyada her geçen gün artıyor gibi görünüyor. Ekrandaki grafikte Gallup Araştırma Şirketi'nin 2022 Küresel Duygular raporuna göre 2006 yılından 2021 yılına kadar mutsuzluk seviyesinin dünya çapındaki artışını görüyorsunuz. Bu bulgular 122 ülkeden 127 bin yetişkinle yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiş. Gerçekten de kime sorsanız çok halsiziz, sürekli yorgunuz, depresifiz, kaygılıyız. Bunda elbette ekonomi çok önemli bir faktör. Bunun yanı sıra çeşitli vitamin, mineral eksiklikleri ya da fizyolojik bazı sendromlar da elbette buna sebebiyet verebiliyor. Fakat bunların dışında yıllar içerisinde hayatımızda değişen ve bu sonucu etki eden çok önemli bir faktör var ki o da sosyal medya. Sosyal medya ve buradaki pazarlama stratejileri, algıyı etkilemeye yönelik çalışmalar psikolojimiz üzerinde düşündüğünüzden çok daha fazla etkili. Sürekli felaket haberleri veren kanalları, sayfaları düşünelim. Battık, bittik, ölüyoruz, deprem geldi, işte bizi zehirliyorlar, yeni salgın geldi, hayvana, çocuğa şiddet haberleri, sürekli kaza görüntüleri, çeşitli dram görüntüleri. Bütün köyün birbirine hallendiği, yasak aşkların ve cinayetlerin havada uçuştuğu o berbat gündüz kuşağı programları. Medyada ve sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan tüm bu seçilmiş korku, felaket ve iğrençlik içeren bilgi bombardımanı bizi aşırı derecede yüklüyor. En temel ihtiyaçlarımızdan biri olan temel güven duygumuzu sarsıyor. Umutsuzluğa ve hareketsizliğe itiyor. Hayat zaten berbat, niye uğraşayım ki? Böyle bir dünyada yaşamın ne anlamı var diyoruz. Öte yandan tüm bunlar hem kötülüğü, ahlaksızlığı normalleştiriyor hem de sanki hayatın çoğu, insanların çoğu böyle. Böyle kötü, böyle iğrenç ya da hayatın çoğu, insanların çoğu böyle yaşıyorlar yanılgısına düşürüyor bizi. Oysa gerçek şu ki hayat ne %100 iyi ne de %100 kötü. Hayatta hepsi var ve zaman zaman karşımıza çıkıyorlar, çıkacaklar. Ancak tıklanma alabilmek, reytingi fazlalaştırabilmek uğruna beyninizin korkuyla ilgili bölümlerini aktifleştirmek için çabalayan o kanalların ya da sayfaların bize dayattığı gibi o kadar yüksek derecede, yüksek şiddette değil durum. Peki bunu neden yapıyor medya ve sosyal medya? Ne istiyor bizden? Aslında biz onun umrunda bile değiliz. O satışına bakar, kazancına bakar. Tıklanmaya ve reytinge bakar. Sen o kanalı izlediğinde oradaki sunucular, programcılar senin siyasi görüşünü etkileyecekler ve bir şekilde birileri için oy toplamış olacaklar. Her şey çok iyi ya da her şey çok kötü diyerek seni belirli siyasi yönlere yönlendirecek ve bunun karşılığını da maddi olarak alacak. Sosyal medyanın bir diğer etkisi de bizi sürekli olarak yetersiz hissettirmesi. Önce mutsuz hissettirip sonra mutluluğu bize satmaya çalışması. Çoğumuz kendimizi yeterince güzel, yeterince başarılı, yeterince zengin, yeterince sağlıklı ya da fit bulmuyoruz. Çünkü özellikle sosyal medya ve onun baş aktörleri olan influencerlar tarafından yeterince iyi olabilmek için her gün yeni bir ürün denememiz ya da yeni bir şeyler yapmamız gerektiğine inandırılıyoruz. Telefonda, ekranda, karşında sürekli olarak minicik hokka gibi burunlar, kalkık kaşlar, şişik dudaklar, kusursuz bir tene sahip birilerini gördüğünde ya da kendini filtrede öyle görmeye başladığında bir süre sonra aynadaki görüntünü sorgulamaya ve kendini yetersiz bulmaya başlıyorsun. Son derece düzenli ve uyumlu döşenmiş evleri gördüğünde bir süre sonra kendi evin ve eşyaların gözüne batmaya başlıyor. Herkesin son model mutfak ürünlerinde çeşitli tarifler verdiği bir dünyada bir bakıyorsun ki benim mutfağımda ama o malzeme yok. Olması lazım inancına kapılmaya başlıyorsun. Tüm o kutu açılışları, tüm o idealize edilmiş hayat görüntüleri seni daha eksik hissettirip tamamlanabilmek, daha iyi hissedebilmek için satın almaya, tüketmeye yönlendiriyor. Herkesin ya da en azından çoğumuzun kendisiyle barışık olduğunu düşünsenize. Kozmetik sektörü ya da estetik sektörü ne yapardı bu durumda? Türkiye, Kore, Amerika gibi popüler kültürün yoğun baskısı olan toplumlarda estetik oranları çok daha yüksekken Avrupa gibi daha eğitimli yerlerde bu oranların daha düşük olduğunu görüyoruz. Peki ne yapalım? Televizyonu, sosyal medyayı komple hayatımızdan mı çıkaralım?
Hayır, tabii ki bunu yapın diyemiyorum. Hani keşke yapabilsek ama yapamıyoruz. Bir şekilde de bir yerlerden haber de almamız lazım. Ama en azından bunun miktarını azaltabiliriz. Birkaç gün bunu deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın, kendinizi arınmış hissedeceksiniz. Zihninizi arınmış hissedeceksiniz. Sosyal medyadan bir süre uzak kalıp bunun yerine gerçek yaşama karıştığınızda, her canınız sıkıldığında, eliniz telefona gittiğinde, bunun yerine bir kitabı elinize aldığınızda ya da bir hobinizle ilgilenmeyi ya da bir yürüyüşe çıkmayı tercih ettiğinizde ve bunu bir süre devam ettirdiğinizde aradaki farkı daha net göreceksiniz. O yüzden diyorum ki, bir şeyleri satabilmek uğruna medya ve sosyal medya tarafından itinayla bozulan psikolojimizi düzeltmeye ilk olarak bu adımdan başlayabiliriz. Denemesi bedava.